Merhaba arkadaşlar, Güleyalı kanalına yeniden hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle şu montunu göstereceğim. Birlikte bunları öreceğiz. Bu yan artın ipleri çok güzel arkadaşlar. Bu tür kıyafetlerde şu numarası. Şöyle tığımızı da yine 2,5 milimlik kullanacağım arkadaşlar. Yan artın ipi için. Arkadaşlar beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Güley halanızı destekleyin. Farklı videolarımızın devamı gelsin. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Arkadaşlar 55 tane zincir çekerek başlıyorum. Şöyle 55 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Hemen ikinci zincirimden itibaren tüm zincirlerimin üzerine sık iğne yapacağım. 54 tane sık iğne olsun istiyorum. Bu şekilde her bir zincirimizin üzerine sık iğnelerimizi yapalım. Arkadaşlar 54 tane sık iğnemiz oldu. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum. 8 sıra örelim. Alttaki sıra ile birlikte 9 sıra olacak. Bir sıra daha yapalım. 8 sıranın üzerine. Şuraya da gittiğim zaman 2, 4, 6, 8, 10 sıra yapmış olacağız. Evet, şöyle sıra başına gelmiş oldum. Bir tane zincirimi çekip dönüyorum. 13 tane sık iğnemi örüp tekrar geri döneceğim. 1 2 3 2 13. Şöyle 13 tane sık iğnemi ördüm. Zincirimi çektim. Geri döndüm. Örüyorum 13 tane sık iğnemi. Altı sıra daha, yani git gel 6 sıra daha yapıp ondan sonra şu başa geldiğimizde tekrar devam edelim. Şu git gel 2 sıra yapmıştık. Daha sonra 2 4 6 sıra daha gidip geldim. Şimdi bir sıra daha gideceğim arkadaşlar. Dönüşte şuradaki 4 tane sık iğneyi örmeyeceğim. Bir sıra daha örüyorum. Zincirimi çektim, döndüm. 9 tane sık iğne örüyorum. Birinciyi ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 4 tane sık iğnemi örmemiş oldum. Zincir çekmeden geri dönüyorum. Birinci değil, ikinci sık iğnemin olduğu yere giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Geri döndüm. 1 2 3 4 5 6 şu 7 ve 8. sık iğnemin olduğu yere ikisini birlikte girdim. Bakın, ikisini birlikte girdim. Şöyle aldım birlikte, tekrar şurayı ördüm. 2 kere de aldım. Geri dönüyorum, zincir çekmiyorum. Tekrar hemen dibine girmiyorum. Bir sonraki yere 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne ördüm. Bakın, yaka şu şekilde. Tekrar döneceğim, 6 tane sık iğnemi öreceğim, bitireceğim. 1 2 3 4
5 ve 6. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Artık ipimizi kesebiliriz. Şimdi bunun simetrisini şuraya öreceğiz. Şurada biliyorsunuz şurası 13 tane sık iğne. Ben şu baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. sık iğnemin olduğu yere giriyorum. Tekrar aynı yere bir kez daha girip sık iğnemi oluşturmuş oldum. Çektim, döndüm. Şöyle arkadaşlar, gittim geldim, bakın 13 sık iğnem aynı şuradaki yaptığımız gibi. Şimdi bunun simetrisini buraya yapacağız. 6 sıra örelim. Git gel 6 sıra yapalım. Sonra şuradaki kesintilerimizi yapacağız. 6 sıra daha ördüm. Şununla birlikte ilk yaptığımız sırayla birlikte 8. Sıkıca şöyle kaydırıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane kaydır. 9 tane sık iğnemi de öreceğim. Dönüyorum. 2 9 sık iğnemi tekrar ördüm. Zincir çekmiyorum, geri dönüyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin olduğu deliğe giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm, döndüm. 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. 7 ve 8. sık iğnemi şöyle bakın, ikisini birlikte önce şunu ördüm, sonra şöyle 2 kere de örmüş oldum oraya. Geri dönüyorum. Birinci değil, ikinci sık iğnemin olduğu yerden 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne ördüm. Zincirimi çektim. 6 sık iğnemi tekrar örüp bırakacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle 2 3 tane sık iğne atlıyorum. 4. sık iğnemin olduğu yere ilk sık iğnemi yapıyorum. 22 tane falan sık iğne öreceğim arkadaşlar. ...21 ve 22. Şurada bakın yine 1, 2, 3 tane sık iğne bırakmış olduk. Geri dönüyorum arkadaşlar. Buradaki 22 tane sık iğnemizi 10 sıra örelim. Yani toplamda 10 sıra olmuş olacak. Şimdi ikinci sıraya gidiyorum mesela. Şu şekilde bakın, 22 tane sık iğne. Şimdi 2 sıra yaptık. 8 sıra daha yapalım arkadaşlar. 10 sıra yapmış oldum bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Bir sıra daha gidelim arkadaşlar. Evet. Böyle git gel 2, 4, 6, 8, 10. Bu da 11. sıramız olmuş oldu. Şuradan arkadaşlar 6 tane sık iğne bu tarafa gidip tekrar geri döneceğim ve bitireceğim. Bir tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 6.
Hatta 7 yapalım arkadaşlar. Şu birinci örmeyelim. İkinciden itibaren 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapmış oldum. Burada bitiriyorum. Gelecek kadar biraz ip bırakın. Burada. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 7. sık iğneme girdim. İki, 3, 4, 5, 6 ve 7. Zincirimi çekip geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Bakın şu 6. ile 7.'yi tekrar önce gösterdiğim gibi şöyle birlikte önce birini 2 kere de çekip bitirdim. 6 tane sık iğnem oldu orada. Burada da yine dikecek kadar biraz ip bırakıp kesin. Böyle iğnemi taktım arkadaşlar. Şurası dışta kalacak. Şuradan arkadaşlar birini blo birini filo yaparak dikiyorum. Olması için 2 kere gireceğim şimdi. Bakın aynı yere girdim. 6 tane 6'şer tane sık iğne var. Ortadan girip arkaya alıyorum. Yerinde filo gibi düşünün. Sadece şöyle birer tane ilmeklerini alarak dikeceğim. Bakın şöyle 21 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 21. Şu 21. zincirim. Hemen ikinci zincirimden itibaren 20 tane sık iğne yapacağım. Zincirlerimin üzerine. Geri dönüyorum. Şuradan 11 tane kaydırma yapacağım. 1, 2, 3, 11. Kalan sık iğnelerimi normal sık iğne olarak örüyorum. Şöyle bakın. Şimdi iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2. Döndüm. Zincirimin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tüm sık iğnelerimi aşağıya kadar öreceğim normal sık iğne olarak. Bir tane artırmış olduk burada. 20 sık iğnemizi 21 sık iğne yapmış olduk. Şimdi şu kaydırma yaptığım yerleri yaparken arkadaşlar tığın ucu çok kalın geliyor. Girerken zorlandığım için ince bir tığ alıyorum elime. Bakın şuradan giriyorum. Şunu şöyle kendinize doğru çevirdiğinizde daha iyi görebileceksiniz. Şu şekilde. Kaydırma yaptığım sık iğneleri hafif, tabi bu ince uçlu bir tığ olduğu için biraz bolca çekerek diğerine geçtiğimde zorlanmamak için. Şöyle bakın.
Şurası çizgi şeklinde iç kısımda kalsın diye. Bir tane zincir çektim, döndüm. Normal devam ediyorum. Yukarı kadar öreceğim sık iğnelerimi. Şu yukarı kadar öreceğim. Yukarıda tekrar artıracağız arkadaşlar. Evet, artırdığım sık iğneyi de örüyorum. Şöyle. Tekrar 2 tane zincir çektim. Zincirimin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Aşağıya kadar tüm sık iğnelerimi öreceğim. Aşağıya kadar sık iğnelerinizi örün. Bir tane zincir çektim, döndüm. 5 tane kaydıracağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane kaydırdım. Yukarı kadar tüm sık iğnelerimi örüyorum. Evet, şöyle yine yukarıya geldim. Artırdığım sık iğnemi ördüm. 2 tane zincir çektim, döndüm. Tırmak için bir tane zincirin üzerine sık iğne yaptım. Şu 5 tane kaydırma yaptığım yere geldim arkadaşlar. İnce uçlu tığımla yine alacağım. Zincirimi çektim, geri döndüm. Yukarı kadar tüm sık iğnelerimi öreceğim. İki zincir çekip bir kez daha artırıyorum. Aşağıya kadar tüm sık iğnelerimi öreceğim. Evet. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Artık kaydırma yapmayacağım. Ortayı geçtikten sonra diğer tarafta yapacağız. En şu yukarıya kadar sık iğnelerimi öreceğim arkadaşlar. Son kez artırıp daha sonra azaltmalara geçeceğiz. Bir tane daha arttırdım. Böyle git gel yapalım arkadaşlar. Gidip geri dönelim tekrar bu başa kadar. Evet, artırdığım sık iğnemi de örmüş oldum. Şimdi artırma yapmıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Geri dönüp bir sıra git gel yapacağım. Artırma yapmadım. Eksiltme de yapmadım. Burası tam orta olmuş olacak. Şöyle bakın. Şöyle gidip tekrar gelelim yukarıya. Evet arkadaşlar, şöyle gittim geldim. Şimdi buradan geri dönerken zincir çekmiyorum. Şuraya değil, şu ikinci sık iğnemin olduğu yere sık iğnemi yapıyorum. Aşağıya kadar gidip geleceğim. Orada bir tane kesmiş oluyoruz bu şekilde. Tüm sık iğnelerimi örüyorum. Şöyle bakın. Şurada azalttım. Şimdi git gel yapın.
Şu en üste kadar gidip gelin arkadaşlar. Tekrar keseceğiz. Evet. Gittim geldim arkadaşlar. Yukarıda bir tane şurada kesmiştik. Bakın sık iğnelerin tamamını ördüm. Şuraya kadar. Döndüm. Tekrar zincir çekmiyorum. Birinci değil, ikinci sık iğnemin olduğu yere girip bir tane daha kestim. İkinci kesişim olmuş oldu. Şimdi aşağıya kadar, şuraya kadar bütün sık iğnelerinizi örün arkadaşlar. Oradan dönüşte 5 tane sık iğnemizi kaydırarak yapacağız. Evet, şöyle geldim. Bir tane zincirimi çekip dönüyorum. Şuradan 5 tane kaydıracağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 sık iğnemi kaydırdım. Şimdi yukarı kadar tüm sık iğnelerimi örüyorum. Evet, yukarı geldim arkadaşlar. Döndüm. Yine birinci değil, ikinci sık iğneme. Birinciye girmiyorum. İkinci sık iğneme girip tüm sık iğnelerimi öreceğim aşağıya kadar. O kaydırma yaptığımız sık iğneleri nasıl öreceğinizi şunları yaparken anlatmıştım. Şuradan ince tığıma geçiş yapıp evet, kaydırdığım sık iğnelerimi normal sık iğneye çevirmiş oldum. Zincirimi çekip döndüm. Yukarı kadar öreceğim tüm sık iğnelerimi. Evet, döndüm arkadaşlar. Yine bir değil, ikinci sık iğneme girerek bir tane daha kesiyorum. Aşağı ineceğim. Dönüşte tekrar 11 tane kaydırma yapacağım. Zincirimi çektim, döndüm. 11 tane kaydırma yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Geri kalan sık iğnelerimi yukarı kadar örüyorum. Yukarı kadar geldim, döndüm. Bir kez daha, son kez birinci değil ikinci sık iğneme girerek kesmiş oldum. Aşağıya kadar tüm sık iğnelerimi öreceğim. Zincirimi çekiyorum. Yukarı kadar sık iğnelerimi öreceğim ve bitireceğim. Şurada şöyle dikecek kadar biraz şöyle ip bırakın bitirirken. Şöyle kestim.
Bakın şu kaydırma yaptığımız yerler şöyle dış yüzeyde kalacak şekilde çevirin. Şöyle dikiyorum. Şu en uçtaki sık iğneleri şöyle birbiriyle güzelce eşitleyerek şöyle 2 kez geçiyorum üzerinden, düzgün dursun kol kısmı diye. Evet, şöyle kolun düz yüzünü çevirin arkadaşlar. Diktikten sonra. Şöyle düzeltiyorum. Ondan sonra dikeceğim gövdeye. Şu gövde kısmın iç kısmını çevirin dışa doğru. Ters kısmı yani burası. Gövdenin iç kısmı, kolun dışı. Düzgün olan kısmı, dikiş içte kaldı bakın. Kolu şu şekilde bakın şöyle oturtun. Dikeceğiniz kısım şu şekilde. En üstten başlayın arkadaşlar. En üst, ilk önce en üstü bir ayarlayın. Şu dikiş, kolun dikiş kısmı tam şu alttaki ortaya denk gelsin. Şöyle bakın. Böyle ayarlayın. Şöyle omzun en üstünden başlayarak dikiyorum. Şimdi montun geri kalan kısımlarını yapacağız. Ana kısımlarını bitirmiş olduk. Şuradaki şu parçaları, şu üstteki ve arkaya dolanan şu parça, yaka kısmını yaptığımız zaman montumuz bitmiş olacak. Cepleri yapacağız. Şimdi bu parçaları yaparken eğer düğme dikecekseniz düğme deliği bir tanesini bırakacaksınız, bir tanesini bırakmayacaksınız. Şuradaki gibi bakın. Şunda benim şöyle düğme deliklerim var. Bir tanesinde şöyle düz. Şimdi ben düğme yapmayacağım. Çıt çıt da yapmayacağım. Yani öyle açık bırakacağım için önünü. Her iki parçayı da böyle düz öreceğim. Siz düğme yapmak istiyorsanız parçalardan bir tanesinde düğme, kaç tane düğme yapacaksanız ona göre zincir çekerek yer bırakmanız lazım. Şimdi 19 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 8, 19. Dönüp hemen ikinci zincirimden itibaren 18 tane sık iğne yapacağım. Şöyle bakın 18 tane sık iğnem var. Arkadaşlar git gel yapacağım. Şöyle git gel yapacağım ve parça bitmiş olacak. 3 sıra yapmış oluyoruz. Eğer dediğim gibi düğme deliği yapacaksanız siz bu dönüşte kaç tane düğme deliği bırakacaksanız zincir çekerek atlayarak bırakmanız gerekiyor. Düğme deliği için mesela 2 tane örüp işte 3 zincir çekip şöyle atlayacaksınız. 2 tane 3 tane. Geriye dönüşte de hepsini tekrar tamamlayıp bitireceksiniz. Şimdi ben bir git gel yapacağım ve bitireceğim arkadaşlar. Evet, şöyle bakın git gel yaptım. Şuradan dikecek kadar ip bırakıyorum.
ve kesiyorum. Şimdi şu dikişlerini yapacağız. Ben gri ile yapıyorum dikişlerini. Şimdi şunun arka tarafını çeviriyoruz. Bakın burası arka tarafı. Şöyle kaydırma yapıyorum. Örüyorum yani. İpi alttan alıyorum. Şöyle. İp altta. Şu şekilde üstten örerek gidiyorum. Bu ördüğüm kısım iç kısımda kalacak. Bu da farklı bir yöntemi. İsterseniz iğne ile o dikişleri yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde örerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde örünce tabii daha çok ip gidiyor. Şöyle dikerken şu bel kısmından 2 sıra kadar bırakıyorum. Oraya bel kemer kısmını dikeceğiz. Şöyle düzgünce dikiyorum arkadaşlar. Orayı biraz sağlamlaştırmak için bir gittim geldim. Şimdi tek sıra halinde yukarı kadar dikeceğim. Şöyle teyelliyoruz arkadaşlar. Arka tarafa geçmiyoruz. Yani iğneyi bu tarafa çıkartmadan şuradan hemen şunların alt kısımlarından, bakın örgünün şeylerinden şöyle girip şöyle bu ucu da buraya teyelliyorum. Şurası bir yarım sık iğne kadar, bir sık iğne kadar yukarıda kalsın demiştim biliyorsunuz. Şuradan çünkü yakayı başlayacağız. Arkadaşlar evet. Şimdi şu ön kısımları yaptık. Şöyle yakayı yapalım. Şuradan şunu bitirmiş olduğumuz yerin dibinden şöyle giriyorum. Sık iğneye bakın. Şöyle. Şöyle ilk sık iğnemi oraya 2 kez girerek yaptım. Şu şekilde. Diğer tarafa kadar şöyle sık iğnelerin içinden geçerek
Böyle dibine kadar geldim bakın. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Burada oluşturmuş olduğum tüm sık iğneleri git gel 6 sıra öreceğim. Yakada şöyle arkadan baktığımızda 2 4 6 sıra örmüş oldum. Ama bu ön tarafta bitirmeyeceğim. Şöyle bir tane zincir çekip dönüp bir sırada kaydırma yapacağım. Öbür tarafta bitirmiş olacağım. Hem yaka daha düzgün toparlasın diye, hem de şurası terste kalsın istemiyorum. Yakayı istediğiniz kadar uzatıp kısaltabilirsiniz. Ama bu genelde yeterli. Şöyle bir sıra oraya kadar çok sıkmadan, bol da bırakmadan kaydırma yapıyorum. Şu yakanın çizgilerini de yapalım. Şuradan dönüp şu ucuna kadar yapacağım. Ondan sonra bitireceğim. Arkadaşlar şu bel kısmını yapacağız. 57 tane zincir yapıyorum. Bu 57 tane zincirin üzerine de 56 tane sık iğne yapacağım. Altı tane sık iğnemi yaptım. Şimdi git gel yapacağım. Ondan sonra bitireceğim. Evet, şu şekilde git gel yaparak bakın bel kısmını montumuzun yaptık. Şurada dikecek kadar ip bırakın arkadaşlar. Bele dikecek kadar şurada ip bırakın. Ondan sonra kesin. Bel kemerini de taktım. Bakın şu şekilde. Arka kısmı da düzgün ve muntazam duruyor şu anda. Şimdi sadece öndeki ceplerini yapacağız arkadaşlar. Şu 2 tane cebimiz var. 5 tane sık iğnemi yaptım. Zincirimi çekiyorum. Döndüm. 5 sık iğnemi öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Burada bir tane artırma yapacağız. İkinci zincirimin üzerine bir tane fazladan sık iğne yapıp tekrar 5 sık iğnemi öreceğim. 6 taneye çıkarmış oldum sık iğnemi. Tekrar zincirimi çektim, döndüm. Altı tane sık iğnemi örüyorum. Dönüyorum. Birinci değil, ikinci sık iğnemin olduğu yere giriyorum. Direkt azaltmış oldum hemen sık iğnemi. Tekrar geri dönüp orada bitireceğim. Öbür tarafta 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım ve bitirdim. Şimdi dikecek kadar da şu kenarlarına dikişlerini yapıp şuraya şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Bunun şu üst kapağını da ben ayrıca yapmıştım. Yine aynı şekilde yapacağım. 7 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 tane sık iğne yaptım. Tığımın başına doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım buraya. Şöyle 1
kere de çekiyorum. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne yapıp bitireceğim. 1 şöyle bakın. Bunu da şu cebin kapağı, üst kapağı olarak dikeceğiz. Şöyle üstte dikeceğiz. Şu şekilde. Şu kenar dikişlerini yapalım. Ondan sonra ceketimize dikelim. Evet arkadaşlar, montumuzun son hali bu şekilde. Bakın giydirdim. Çok güzel oldu. Hafif ılık bir ütüyle ütüleyin arkadaşlar. Montunuzu düzgün durması için çok güzel oluyor ütüleyince. Teşekkür ederim benimle birlikte ördüğünüz için. Lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.